Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün kıymetli izleyenler, külden bahsedeceğiz. Yani kül içerisinde birçok minerali barındırdığı için bitkilerimiz için önemli bir madde. Yani bu, eğer soba yakıyorsanız evimizde külleri biriktirebilirsiniz. Ben tabii ki kömür de yakıyorum. Kömür ve odun yakıyorum. Odun yaktığım külleri biriktirdim şöyle torbalara. Şununla eledim. Tabii şu şekilde gördüğünüz gibi. Ama arzu ederseniz de şu şekilde tekrardan bir daha eleyebilirsiniz. Yani hafiften bir şöyle bir elemesini yapalım şu bölgeye. Evet, gördüğünüz gibi şurada çok ince kül tabakası oluştu. Yani şöyle iri parçalar burada kaldı. Tabii ki bunu bitkilerinize yani şu anda tabii ki Mart ayı, henüz daha sebzelerimizi dikmedik ama bunu yeşilken sebzelerimizin üzerine dökebiliriz. Yani bu iyi bir haşerat kovucudur. Doğal bir ilaçtır. Yani böcekleri öldürmenin yollarından bir tanesi de küldür. Bunu bir tülbent yardımıyla bitkilerimizin üzerine yapabiliriz, serpebiliriz. Tabii ki o mevsim geldiği zaman onunla ilgili de inşallah bir tane video paylaşabiliriz. Şimdi kül haşerat kovucu özelliği var. Özellikle sümüklü böcekleri bahçenizden uzaklaştırır. Yine mantari hastalıklarda da etkilidir kül. Yine yanıklık gibi hastalıklarda da etkilidir. Yine içerisinde bulunan potasyum, magnezyum, fosfor bakımından zengindir. Yani külü bütün bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Yani hiçbir mahsuru yok. Ama burada tabii ki doz önemli. Yani kül yakıcı etkisi de var. Dolayısıyla tabii ki asit de var külün içerisinde. Eğer aşırı bir şekilde ağaçlarınıza ya da bitkilerinize uygularsanız onlara zarar vermiş oluruz. Tabii ki ilaç gibi bunu uygun bir dozda vermek lazım. Metrekareye yani ben de külle ilgili araştırdım tabii ki. Bazı kaynakları taradım. Metrekareye yani 100 gram gibi dökebilirsiniz. 100 gram, 150 gram dökülebilir. Tabii ki külün en uygun yani bahçemize uygulama mevsimi kış ve sonbahar ayıdır. İlkbahar aylarında da yapılabilir. Mesela şu anda Mart ayındayız. Ben bunu eleyeceğim güzelce ve bahçeme yaklaşık olarak işte 10 metrekareye 1,5 kilo gelecek şekilde uygulayacağım. Ondan sonra da bel yardımıyla tabii toprakla karışmasını sağlayacağım. Tabii ki kül yaban mersini gibi, köknar gibi ağaçlarda çok kullanılmaz. Çünkü onlar asitli toprağı seviyor. Yani o da birkaç tane ağaç ama bunun dışında bütün bitkilerde ve bütün ağaçlarda dediğim gibi uygun bir dozda kullanabiliriz. Külün kirli toprakta şöyle bir etkisi var. Toprağı seyrelterek toprağın daha çok hava almasını sağlıyor kül. Bu da tabii ki toprağın kaliteli olmasını sağlıyor. Yine kül topraktaki solucan miktarını azaltır. Yine pH'ını dengeler. Bildiğiniz gibi toprak için uygun pH değeri 6,5-7,5 arasıdır. Yani pH nedir diyecek olursanız, yani bu asit baz dengesi. Kül iyi bir asit baz dengesi
ayarlayıcısıdır. Bunu da bilelim. Şimdi tabii ki araştırmalarda şunu gördüm. Hep odun külü tavsiye ediyorlar ama TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma var. Öğrenciler tarafından yapılan araştırma. Ondan da bahsetmek istiyorum. Öğrenciler saksılar ayarlamışlar. Daha doğrusu tohum ekiyorlar. Bir kısım saksıların toprağına odun külü belli bir oranda, bir kısım saksılara da kömür külü ilave ediyorlar. Tabii ki kömür külü ilave edilen tohumların daha çabuk çimlendiği gözlemlenmiş, yani o araştırmada. Tabii ki bu araştırma öğrenciler tarafından yapılmış, bir kere yapılmış, başka da rastlamadım. Yani kömür külü de bitkilerimize uygulayabiliriz. Benim külün içerisinde çok az miktarda kömür külü de var. Tabii ben bunları uygulayacağım. Tabii bunların sonucunu da sizlerle paylaşacağım. Bir tane bahçe komşum bahçelerine külü uygulamış yazın. Yani toprağa da karıştırmış, hem de yeşil olarak bitkilerin yapraklarına da uygulamış. Güzel bir sonuç almış. İnşallah ben de bu uygulama sonucunu sizlerle paylaşırım. Yine külün şöyle bir de özelliği var. Yani potasyum, magnezyum, fosfor bakımından zengin olmasının yanında bir de bitkinin topraktaki vitaminleri almasını sağlayıcı yönü de var. Bunu da unutmayalım. Yani külü uyguladığımız zaman topraktaki, zaten gübreler de bunu yapıyor. Bildiğimiz yapay gübreler de bunu yapıyor. Yani topraktaki besinleri bitkilerin almasını sağlıyor. Dolayısıyla gübreye para vereceğimize kül uygulaması yaparak toprağımıza hem gübre masrafından kurtarmış oluruz, hem de toprağımızın aşırı bir şekilde yorulmasının önüne geçmiş oluruz. Yani külü doğal gübre olarak da düşünebiliriz. Şimdi kıymetli izleyenler, ben şu şekilde yapacağım, onu da göstereyim kısaca sizlere. Şimdi burada domates karığımız vardı. Yani daha doğrusu sebze karığımız. Ben tahmini şu şekilde ekleyeceğim. Yani şu şekilde karığımızın üzerine bu külü dökeceğim. Tabii bu kül uygulamasını bitkilerimiz yeşilken, yani uygularken rüzgarsız bir havayı seçmek lazım. Bugün de rüzgarsız bir hava var. Evet, rüzgarsız bir havada yaparsak külün savrulmasını da önlemiş oluruz. Kıymetli izleyenler, külü uyguladıktan sonra toprağa bu şekilde belleme yapabilirsiniz. Ya da bir çapa yardımıyla hafiften karıştırabilirsiniz. Ama toprak sertse bunu tabii ki yapamazsınız. Belleme yapmanız lazım. Bu şekilde toprağımıza külümüzü uyguluyoruz. Külü uygulamaya bahçemize devam edeceğiz. Bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Yorum, öneri ve görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.